Merhabalar, Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Şeyh Mualla tarifimi paylaşmak istiyorum. Hatay yöremizin nefis bir lezzeti, mutlaka denemelisiniz. Tarifimiz için 1 su bardağı yeşil mercimek kullanıyorum. Yeşil mercimeklerimi 20 dakika suda bekletiyorum. Birkaç kez yıkadım ve suda bekletiyorum. Daha sonra suyunu süzdüm, tencereme aldım. 1 su bardağı suyla mercimeklerimi suyunu çekene kadar pişiriyorum. Dikkat edin, yanmasın, kısık ateşte suyunu çektirin. Bu arada 3 tane patlıcan kullanıyorum ve patlıcanlarımı hazırlayacağım. Patlıcanlarımın baş kısmını kestim. Alacalı soyuyorum patlıcanlarımı. Patlıcanımı 3'e bölüyorum. Çünkü bu bayağı bir uzun patlıcan. Eğer kısaysa 2'ye de bölebilirsiniz. Uzun uzun kesiyorum patlıcanlarımı. Hazırladığım patlıcanları bir kabın içerisine alıyorum. Tuzlu suda bekleteceğim. Tuz atıyorum. Üzerine geçecek kadar da su ilave edip 30 dakika tuzlu suda bekletiyorum. Acı suyunun çıkması için bu işlemi uyguluyoruz. Üzerine kapak kapattım ki patlıcanlar içinde kalsın. Bu arada bakın mercimekler de suyunu çekti. Gayet güzel hazırlanmış. Kapağını kapatıp kenarda onları dinlenmeye bırakıyorum. Ve ben malzemelerimi hazırlayacağım. Bir tane kuru soğan iri iri doğruyorum. Bir tane kapya biber. Onları da videoda görüldüğü gibi hazırlıyorum. 3 tane domates kullanıyorum. Kabukları soyulmuş domates. Kabuklarını atmayın. Daha sonra suyunu sıkıp kullanacağız çünkü. Haşlanan mercimeklerimi ilave ediyorum. Zaten tam pişmedi. Bir kısmı da yemeğimiz pişerken pişecek. Domatesimi, kırmızı biberimi ilave ediyorum. Bir tane soğan doğramıştım. Onları da ilave ediyorum. Bakın 2-3 diş böyle sarımsak ilave ettim. Tuzunu ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı pul biber ilave ediyorum. Karıştırıyorum. İyice karıştırdım. Bakın tenceremin dibine patlıcanlarımdan dizdim. Patlıcanlarımı yıkayıp süzdüm güzelce. Hazırladığım harcın 1/3'ünü patlıcanların üzerine yaydım. Tekrar üzerine patlıcan diziyorum. Kalan harcımın yarısını tekrar onun patlıcanların üzerine döküyorum. Tekrar patlıcan diziyorum. Kalan harcımın tamamını da en üstüne döküyorum. Bakın böyle 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ ilave ettim. İsterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Bakın domatesin kabuklarını tuzlu suda ovup suyunu çıkardım. O suyu da ilave ettim. Hiç su ilave etmeden pişireceğim. Kendi suyunda pişecek. Ocağıma aldım. Bakın 1 yemek kaşığı da domates salçası azıcık suyla açtım ve üzerine gezdiriyorum. Kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Mutlaka kısık ateşte olsun. Çünkü hiç su ilave etmiyoruz. Kendi suyunu da pişireceğiz. İyice suyunu çekene kadar o kendi suyunu bırakıyor. Daha sonra kendi suyunu çekene kadar pişirdim. Bakın kontrol ediyorum patlıcanlarım. Gayet güzel pişmiş, yumuşamış. Ocağımın altını kapatıyorum. Kapağını kapatıp bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Çok güzel bir zeytinyağlı yemek oluyor. Denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dikdörtgen borcama aldım. Soğuduktan sonra da servis ediyorum. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhabalar. Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir patlıcan tarifini paylaşmak istiyorum. Her öğün yiyebileceğiniz nefis bir lezzet oluyor. Sabah kahvaltılarınızda, öğlen ve akşam yemeklerinizde, pilav eşliğinde servis edebileceğiniz nefis bir lezzet. Tarifimiz için 2 tane patlıcan kullanıyorum. Bu tarif için kalın, büyük patlıcanlardan tercih edin. Ben de evde olan patlıcanlardan en büyüklerini ve en kalınlarını seçtim. Onları kullanacağım. Kabuklarını soymadan 1 santim kalınlığında kesip hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Kaseme aldım patlıcanları. Tuzlu suda bekleteceğim. Bir 30 dakika patlıcanlarımı tuzlu suda bekletiyorum. Hem patlıcanlarımızın acısı çıksın hem de
Kızartırken fazla yağ çekmesin diye bu işlemi uyguluyorum. Üzerine su doldurdum. 2 tatlı kaşığı da tuz attım. Üzerine bir tabak kapatıyorum. Patlıcanlar suyun içinde kalsın diye. 3-4 tane ince biber ince ince doğruyorum. İsterseniz Charleston biber de kullanabilirsiniz. İyice inceltiyorum biberleri. Kaseme alıyorum. Bir tane domates kullanıyorum. Domatesimi de ince ince doğruyorum. Beş tane sosis kullanıyorum. Sosisleri de ince ince doğruyorum. Patlıcanlarımı yıkayıp süzdüm. Bir çay kaşığıyla patlıcanların iç kısmını çıkartıyorum. Videoda görüldüğü gibi patlıcanların iç kısmını çıkardım. Patlıcanların iç kısmını da küçük küçük doğruyorum. Bir yemek kaşığı dolusu tepeleme nişasta ilave ediyorum. 2 tane yumurta. 1 tatlı kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı toz kırmızı biber. Yarım çay kaşığı karabiber. İlave edip iyice karıştırıyorum. İyice karıştırdım. Tavama biraz sıvı yağ aldım. Patlıcanları kızartacağız. Ocağımın altı şu anda açık. Yağım iyice ısındıktan sonra patlıcanları üzerine diziyorum. Patlıcanların içine de hazırladığım karışımdan birer kaşık koyuyorum. Hafifçe böyle bastırarak dolduruyorum. Kızaran patlıcanlarımı çeviriyorum. Patlıcanlarımın diğer yüzleri de kızardı. Havlu kağıt serilmiş veya peçete serilmiş bir tabağın üzerine kızaran patlıcanlarımı alıyorum. Patlıcanlarımın hepsini kızarttım. Biraz iç malzememden kaldı. Onu da omlet olarak kızartacağım. Küçük bir tavaya biraz sıvı yağ aldım. Sıvı yağ iyice ısındı. Karışımımı üzerine döküyorum. Kaşıkla üzerine düzeltiyorum. Kızarıp kızarmadığını kontrol ediyorum. Ve çevireceğim. Sizler bir tabakla çevirebilirsiniz. Tabağınızı yağlayın çevirmeden önce. Ondan sonra çevirin. Çevirdim. Diğer tarafını da kızartıyorum. Bir bıçakla dilimliyorum. Nefis bir lezzet oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Patlıcanlarımı servis tabağıma aldım. Artan harcımla hazırladığım omletim de burada hazır. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu şekilde hazırlayacağız yemeğimizi inşallah. Şimdi bakın 3 tane patlıcanım vardı. Bir tanesini sizler için bıraktım. Bakın böyle büyükse patlıcanlarınızı ortadan ikiye bölüyorsunuz. Yıkadım, alacalı soydum. Daha sonrasında da parmak büyüklüğünde bölüyorum.
Bakın bu şekilde. Şunu bir kez daha bölmek istiyorum. Bakın böyle bölüp hazırlıyorum. Bakın böyle. Patlıcanlarımı bakın böyle kabıma aldım. Tuzladım. Tuzda bekletiyorum. Tuzda bir 5 dakika tuzlu bir şekilde bekletip sonra yıkıyorum. Bakın böyle karıştırdım. Bu şekilde 5 dakika bekletiyorum. Yani tuzlu suda yarım saat bekletmek yerine bu şekilde 5 dakika bekletiyorum ve yıkıyorum. Patlıcanlarım tuzda beklerken bizler de İmam Bayıldı'nın soğanı, domatesi ve biberini hazırlayacağız. Şeklinde ikiye böldüm. Bakın böyle. Piyazlık doğradım. Şimdi soğanlarımı biraz tuzda ovmak istiyorum. Şöyle biraz tuz serpiyorum. Yarım çay kaşığı kadar. Şöyle kaşığımla bastırarak soğanlarımı tuzla güzelce ovacağım. Soğanlarımı da iyice karıştırdım bakın. Şimdi şöyle 4 tane doğradığım, küçük küçük kabuklarını soyup doğradığım domatesimi ilave ediyorum. Domatesleriniz büyükse 2 tane de yeterli gelebilir ama benimkiler orta boy domatesti. Ben 4 tane koydum. Domates bol olmalı zaten. Domatesi, soğanı İmam Bayıldı'nın bol olmalı ki güzel, lezzetli olsun. Çok kolay hazırlayabileceğiniz harika bir tarif. Yazın sıcak havalarda da serin serin yiyebileceğiniz harika bir zeytinyağlı. Tavsiye ediyorum sizlere. Mutlaka deneyin. Şimdi bakın böyle ince doğranmış 4-5 tane biberim var. İsterseniz Charleston biber, isterseniz sivri biber. Fark etmez, hangisini kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Bakın şöyle birkaç diş, 3-4 diş de sarımsağım var. Onları da doğradım. Biraz ezdim sarımsaklarımı hafif. Sonra doğradım. Bakın böyle iyice karıştırıyorum. Soğanıma zaten tuz atmıştım. Çok az bir şey daha tuz atacağım. O da domates ve biberlerimi tatlandırmak için. Şöyle bir çay kaşığı kadar atabiliriz. Şöyle bir çay kaşığı karabiber atıyorum. Seviyorsanız biraz daha ilave edebilirsiniz. Bakın şöyle nane. Ben çok yakıştırıyorum. Damak tadınıza göre istediğiniz baharatı ilave edebilirsiniz aslında. Şöyle bir tatlı kaşığı salça ilave ediyorum. Ben yemeklerde salçayı da seviyorum. Şöyle salçamı ezeceğim iyice. Karıştıracağım. Baharatları da karışsın. İyice karıştır. Evet, hazır şu anda. Şimdi patlıcanlarımı süzeceğim. Tencereme dizeceğim. Patlıcanlarımı yıkadım, süzdüm. Bakın. Şimdi tencereme aldım. Patlıcanlarımı tencereme bu şekilde diziyorum. Böyle. Bakın böyle üst üste gelecek şekilde diziyorum patlıcanlarımı. Patlıcanlarımı tuzlayacağım biraz. Yemeğimin tuzsuz olmasını istemiyorum. Şimdi hazırladığımız soğan, domates, biber karışımını güzelce üzerine döküyorum. Yemeğimizi karıştırmadan pişireceğiz. Bakın böyle iyice yayıyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Şu anda bile harika kokusu yayıldı eve. Mis gibi kokuyor. Şimdi yarım su bardağı kadar su ilave edeceğim. Hatta bir su bardağı. Şöyle domatesli hazırladığım soslu kasemin içerisine bir su bardağı suyumu aldım. Şöyle üzerine gezdiriyorum.
Bu kadar suyla pişireceğiz. Başka su ilave etmiyorum. Şöyle yarım çay bardağı üzerine sıvı yağ gezdiriyorum. Dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Şimdi ocağıma alıyorum. Ocağıma aldım. Bakın ilk 5 dakika bu şekilde kaynamaya başladı yüksek ateşte. Şimdi ocağımın altını kısacağım ve 15 dakika pişmeye bırakacağım. Kapağı kapalı bir şekilde. Ara sıra tabii kontrol edin. Dibine tutmasın. Kapağımı kapatıyorum. 15 dakika pişmeye bırakıyorum. Bakın arkadaşlar, yemeğim 30 dakikadır ocağımda kısık ateşte pişiriyorum. Bakın suyu çok az kaldı gördüğünüz gibi. Suyunun biraz daha kıvam almasını istiyorum. O yüzden ocağımın altını açacağım ve kapağı açık bir şekilde yüksek ateşte birkaç dakika suyunu kıvam alana kadar pişireceğim. Bakın zaten suyumuz az kalmış. Hafif birazcık daha böyle birkaç dakika daha kıvam alsın. Ocağımın altını kapatıyorum. Yemeğimi de çok karıştırmıyorum şöyle. Bakın yemeğim suyu iyice kıvamını aldı. Artık ocağımın altını kapatıyorum. Tenceremin kapağını da kapatıyorum. Ve yemeğimi dinlenmeye bırakıyorum. Evet, İmam bayıldı tarifim hazır. Patlıcanlarımı bakın tuzlu suda bekletiyorum. Bu şekilde doğradım patlıcanlarımı. Tuzlu suda 15-20 dakika bekleteceğim. Güzelce yıkayıp süzeceğim, kullanacağız. Güveç tencereme sıvı yağımı aldım. Tenceremi ocağıma aldım. Ocağımın altı açık şu anda. Soğanlarımı ilave ediyorum. Soğanlarımızı bakın bu şekilde yarım ay şeklinde doğradık. Piyazlık. İki diş de sarımsağım var. Onları da bakın şöyle 2'ye 3'e böldüm. İçerisine attım. Şimdi sarımsak ve soğanlarla birlikte kavuracağız. Domateslerimi ve biberlerimi de doğradım bakın. Domateslerimi ve biberlerimi uzun uzun doğradım. Bu şekilde. Şu şekilde uzun uzun. Domateslerimi ise küp küp doğradım. Biberlerimizi uzun, domateslerimizi küp küp doğruyoruz. Dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Soğanlarımızı biraz kavuruyoruz. Bakın birkaç dakika kavuracağız. Soğanlarım birkaç dakika kavruldu. Şimdi içerisine biberlerimi ilave ediyorum. Birkaç dakikada biberlerle beraber kavuracağım. Yazın en hafif ve en lezzetli yemeği. Harika bir lezzet oluyor. Sizlere de tavsiye ediyorum. Umarım denersiniz. Denedikten sonra yorumlarınızı da bekliyorum. 1 yemek kaşığı salça ilave ediyorum. Kavurmaya devam ediyorum. Bir iki dakikada bu şekilde kavuracağım. Şimdi biberlerim ve soğanlarım yeterince kavruldu salçamla birlikte. Artık patlıcanlarımı ilave edebilirim. Patlıcanlarımı süzdüm. Tencereme ilave ediyorum. Ocağımın altını kıstım. Patlıcanlarım biraz kavrulana kadar pişireceğim. Bakın bu şekilde bırakıyorum patlıcanlarımı. Üzerine kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte patlıcanlarım
Hafif ölene kadar pişireceğim. Bakın şöyle bir karıştırdım patlıcan yemeğini. Altı üst ettim. Altındaki biberler, soğanları böyle üstte aldım. İyice çünkü dibine tutmasını istemiyorum. O yüzden ara sıra karıştırıyorum. Bakın bu şekilde ara sıra karıştıracağım. Patlıcanlarım bakın hafif zaten ölmeye başladı. Birkaç dakika daha kavuracağım patlıcanlarımı. Patlıcanlarım yeterince kavruldu. Üzerine bakın 5 tane doğradığım domateslerimi ilave ediyorum. Bakın kapağını kapatacağım. Birkaç dakika sonra karıştıracağım. Bakın patlıcanlarım, domateslerim 1-2 dakikadır bu şekilde. Bakın hafif sulanmaya başlamış. Şimdi karıştırıyorum. Domateslerimle birlikte 1-2 dakika daha kavuracağım. Güveç tenceresi kullanıyorum. Güveçte patlıcan yemeği gerçekten çok lezzetli oluyor. Denedikten sonra sizler de göreceksiniz. Kapağını kapatıyorum. 1-2 dakika sonra tekrar kontrol edeceğim. Bakın 1-2 dakikadır kavruluyor yemeği. Bakın hafif de sulandı. Artık yemeğimin suyunu ilave edeceğim. Yemeğime sıcak su ilave ediyorum. Bakın bu şekilde kaynar su ilave ediyorum yemeğime. Çok fazla su koymayacağım. Sulu olmasını istemiyorum. Bakın bu şekilde suyu yeterli gelecektir. Yani hafif patlıcanlarımızla bir gibi düşünebilirsiniz. Hatta biraz daha altında. Bakın bu şekilde. Şimdi tuzunu vereceğim. Tuzumu ilave ediyorum. Siz tuzunu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben göz kararı ilave ettim. Şöyle bir karıştırıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi kapağını kapatacağım. Ocağımın en küçük gözünü alacağım. Kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Kapağını kapatıyorum. Ocağımın en küçük gözünü alıyorum. Kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar, güveç yemeğim pişti. Ocağımın küçük gözünde kısık ateşte tam 1 saat 20 dakika pişirdim. Üzerine baharat ilave ettim. Karışık baharatımız var. Ondan ilave ettim ama sizler istediğiniz baharatı ilave edebilirsiniz. Ya da etmeyebilirsiniz. Tamamen sizin damak tadınıza kalmış. Yemeğim hazır. Şimdi yemeğimi servis edeceğim. Servis tabağıma aldım yemeğimi. Güveçte patlıcan yemeğimiz hazır. Bakın yağlı kağıt serilmiş fırın tepsime 6 tane patlıcanımı aldım. Patlıcanıma şöyle birkaç yerinden kesikler atıyorum ki fırınımda pişerken içi de pişsin kolayca. Fırınımda közleyeceğim patlıcanlarımı. İsterseniz ocakta da közleyebilirsiniz. Ben fırında közleyeceğim. Şimdi fırınıma veriyorum. Evet, patlıcanlarım közlenirken biz de köfte hamurumuzu hazırlayalım. Şimdi yarım kilo kıymam var. Şöyle 4 dilim ıslattığım ve suyunu sıktığım ekmek içi var.
Şöyle bir tane yumurta ilave ediyorum. Bir de bir tane soğan, 2 diş sarımsak. Robotta çektim bakın. Böyle bunu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Biraz daha ilave edeceğim. Tuzunu siz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar diyorum ben. Bir tatlı kaşığı karabiber ilave ettim. Şimdi güzelce yoğuracağım. Arkadaşlar patlıcanlarım közlendi. Bakın böyle bir poşete aldım. Sıcak sıcak kapatacağım. Bu şekilde biraz soğumaya bırakacağım. Soyması çok kolay oluyor. O yüzden bu işlemi uyguluyorum. Kapatacağım ve biraz soğumaya bırakacağım. Köfte hamurumu iyice yoğuracağım. Buzdolabına dinlenmeye gönderiyorum. Şimdi yemeğimizin sosunu hazırlayacağız. Bakın tavama 2 yemek kaşığı sıvı yağ aldım. 3 diş sarımsak ilave ediyorum. Sarımsaklarımı sıvı yağda şöyle bir çeviriyorum. Bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Ocağımın altını biraz kısıyorum. Şöyle bir salçamı çevireceğim. Dört tane robotta çektiğim domatesim var. Onları ilave ediyorum. Şöyle karıştıracağım. Yarım tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Pişmeye bırakıyorum. Bir çay bardağı su ilave ediyorum. Kısık ateşte 5 dakikadır kaynıyor. Şimdi içerisine bir çay kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Şöyle bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da kekik ilave ettim. Karıştırıyorum. Sosum kıvam alana kadar kaynatacağım. Sosumun kıvamı olunca kapatacağım ocağımın altını. Şimdi kaynamaya bırakıyorum. Bir 5 dakika daha kıvamını alacaktır. Arkadaşlar bakın patlıcanlarımın şuradaki kısımlarını aldım. Bu kısmı bırakıyorum. Sap kısmını. Ve soyuyoruz patlıcanlarımızı bu şekilde. Ben fırında közledim. Dediğim gibi sizler isterseniz ocakta da közleyebilirsiniz. Bu şekilde soyup patlıcanlarımı hazırlayacağım. Patlıcanlarımız hazır. Sosum hazır bakın arkadaşlar. Sosum da pişti. Kıvamını güzel aldı. Sosumuzu sunum yaparken kullanacağız. Köfte hamurumu 6 parçaya böldüm. 6 tane patlıcanım vardı. 6 tane de köfte hamurumu ayarladım. Şimdi açacağız. Bakın jelatin serdim masamın üzerine.
Köfte hamurumun bir tanesini alıyorum. Tam ortasına koydum. Bakın şöyle. Hafif bastırıyorum. Jelatini biraz açarak üzerine kapatacağım. Bakın bu şekilde üzerine kapatıyorum. Şöyle ayarlayayım. Bakın merdaneyle açacağım. Şu şekilde. Biraz da böyle enine doğru açıyorum. Bakın. Açtım. Şimdi tekrar geri jelatinimi açıyorum. İçerisine bir tane patlıcanımı yerleştireceğim. Bakın böyle. Şimdi jelatinimle birlikte sarıyorum. Yoksa sarmakta zorlanırsınız. Bakın böyle. Jelatinimle birlikte sarıyorum. Uç kısmını şöyle düzeltebilirsiniz. Hatta şuradan biraz almak istiyorum. Böyle kapatıyorum. Burayı da böyle. Bakın. Köfte mantolu patlıcanımız hazır. Yağlı kağıt serilmiş. Tepsime dizeceğim. Bakın bu şekilde hepsini hazırlayacağım. Evet, bütün patlıcanlarımı hazırladım. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımıza mantolarını giydirdik. Çok güzel bir tarif oluyor. Tavsiye ederim. Mutlaka deneyin. Patlıcanlarımı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30 veya 45 dakika kadar pişmesi sürüyor. Fırından fırına değişiklik gösteriyor. 30 dakikadan sonra kontrol edersiniz. Bakın şu kısımları çok uzun. Onları makasla şöyle kesiyorum, alıyorum. Daha öncesinde de kesebilirsiniz bunları. Şöyle kesip hepsini alıyorum. Böyle daha güzel oldu. Şimdi fırına gönderiyorum. Şimdi yemeğimizi servise hazırlayacağım. Şu şekilde tabağımızın altına domates sosumuzdan yayıyorum. Patlıcanımı da sosumun üzerine ilave ettim. Şimdi üzerine de biraz sos gezdiriyorum. Yemeğimiz sunuma hazır. Pilav eşliğinde servis edebilirsiniz.